İnsan kendini nerede evinde hisseder? Doğduğum ülkeden göç etmeden önce bile 20'li yaşlarımda sürekli başka şehirlere taşınmaya çalışıyordum. Çünkü hep bir arayış içindeydim. Kendime de başkalarına da sürekli aynı şeyi söylüyordum. Çok param olmasına gerek yoktu. Huzurlu olmam yeterliydi. Bize dayatılan kariyer yolunu, tek tip bir hayat çizgisini reddediyordum. İlginç olan şu ki huzur kelimesi yıllar boyunca benimleydi. Dileklerimde, yazdıklarımda, hayatımı nasıl yaşamak istediğimi anlatmaya çalışırken, hedeflerimden bahsederken hep aynı kelime ortaya çıkıyordu. Huzur. Nasıl yaşamak istediğimi biliyordum ama oraya nasıl ulaşacağımı bilmiyordum. Sürekli bir huzur arayışı içindeydim. Huzuru bulduğum yerde yazabilecektim. Yazarlık hayalimi gerçekleştirebilecektim. Doğanın içinde yaşayabilecektim. Tatmin bir şekilde yaş alabilecektim. Çok büyük hayallerim yoktu. Ancak ne oldu? Gittiğim yerlerde tam tersine korkutucu deneyimler yaşadım. Bazen sağlığımı riske atacak kadar zorlayıcı dönemlerden geçtim. Peki neden? Çünkü gittiğim yerlere kendimi de götürüyordum. Beni o huzur arayışına sokan huzursuzluktan kaçamıyordum. Bedenimde güvende hissetmeyi bilmiyordum. Kendimi sevmeyi bilmiyordum. Dolayısıyla kendimi tekrar yıkıcı deneyimlerin içine sokmaya devam ediyordum. Aslında yol almam gereken yerin içimde olduğunu göremiyordum. Ve her yer değiştirdiğimde bunu görmem biraz daha erteleniyordu. Çünkü çözmem gereken gündelik, dünyevi meseleler vardı. Yeni bir yere alışmak, hayatını yeniden kurmak, çalışmak, enerjimi bunlara veriyordum. Dışarıda aradığım bu aidiyet hissi ise ben kovaladıkça uzaklaşıyordu. Hiçbir şey tam olarak yetmiyordu. Yıllar geçtikçe ve yalnızlık hayatımda daha fazla yer kapladıkça kendimle yaptığım çalışmalar da derinleşti. Normalde üzerinde çok durmayacağımız şeyler üzerine çok düşünme gibi yan etkisi de oldu ama aynı zamanda birbirinden değerli farkındalıklar da kazandım. Bunlardan biri şu oldu. Kendimi bildim bileli içimde sürekli konuşan bir ses vardı. Bu sesin bana karşı pek de iyimser olmadığını fark ettim. Ne yaparsam yapayım yetersizdim, tembeldim, yanlıştım, eziktim. Peki gerçekten bu ses bana mı aitti? Yoksa çocukluğumuzdan beri duyduğumuz sesleri zamanla kendi iç sesimiz mi sanıyoruz? Farklılıklarımızın görülmediği, hatta bu farklılıklar yüzünden üzerimize etiketler yapıştırılan ortamlardan çıksak bile ne yazık ki yetişkinlikte bu döngüyü kendimiz sürdürmeye devam edebiliyoruz. Nöroçeşitlilik konusuna ileride diğer videolarda daha detaylı gireceğim. Ama şimdilik birkaç basit örnek vereyim. Belki öğrenme biçiminiz farklıydı ve size sunulan yöntem sizin için uygun değildi. Bu durumda tembel olursunuz. Belki cevap verme veya tepki gösterme biçiminiz farklıydı. Bu durumda yalancı olabilirsiniz. Belki dünyayı algılama biçiminiz farklıydı. Size mantıklı gelmeyen şeyler başkalarına mantıklı geliyordu. O zaman da uyumsuz, saf veya ezik olabilirsiniz. Bu etiketler zamanla iç sesimiz haline dönüşebiliyor. Ve kendimize yaptığımız bu acımasız eleştiriler sürdükçe kendimizi güvende hissedecek bir yer bulamıyoruz. Çünkü o yeri içimizde kuramamış oluyoruz. Böyle olunca da başka şehirlerde arıyoruz, ilişkilerde arıyoruz, mesleklerde, belki başarıda. Ama içimizde rahatlayamadığımız sürece dışarıda bulduğumuz hiçbir şey tam olarak yetmiyor. Ve hiçbir yer gerçek anlamda aidiyet hissi veremiyor. Ben de bu döngünün içinde yıllarca yuvarlandım. Zaman geçtikçe kendimi affetmek daha da zorlaştı. Çünkü kendimi affetmeyi gerektirecek yıkıcı deneyimlerin içine girmeye devam ettim. Ama bir noktada karar vermem gerekiyordu. Hayatımı böyle yakıp yıkmaya devam mı edecektim? Yoksa kalan zamanımı yaşamaya değer bir şekilde mi sürdürecektim? Hayatım boyunca kendime yardım etmeye çalıştım, destek aldım. Ama son yıllarda kendimle daha da yoğun çalışmaya başladım. Ve sanırım uzun süre yalnız kalmış olmam da bu çalışmaların derinleşmesine katkı sağladı. İşte tam burada kendimi biraz daha sevmeye başladığımı fark ettim. İnsanın kendini iyileştirmek ve geliştirmek istemesinden daha şefkatli ne olabilir? Farkındalık çalışmalarımın bedenimde yarattığı denge zamanla dış dünyaya da yansımaya başladı. Elbette bu süreç yavaş ilerliyor. Bazen geriye dönüşler oluyor. Ve bu hep olacak.
Ama önemli olan da buralarda da kendimize şefkat gösterebilmek. Gelen yargılara hemen inanmak yerine onları gözlemleyebilmek. O zaman bize ait olmayan şeylere mesafe koyabiliyoruz ve akıp geçmesine izin verebiliyoruz. Evet, evimiz bedenimiz, evimiz içimiz. Eğer orayı güzelleştirecek imkanlarımız olmadıysa, başkalarının bizim yerimize o evi düzenlemesine izin verdiysek, sınır koyamadıysak, gevşeyemediğimiz bir yer bize aitmiş gibi gelemiyor. İşte bu kanalda aslında bunları konuşacağız. Evimizde hissedebilmeyi, oraya yerleşebilmeyi, benliğimizi kendi seçtiğimiz değerler üzerinden yeniden kurabilmeyi ve yeniden güvende hissedebilmeyi. Bu yolda farkındalık çalışmaları, sinir sistemi çalışmaları, deneyimlerimiz, paylaşımlarımız ve kendimizi ifade etmenin farklı yolları bize rehberlik edecek. Sesleri ayırt etmeyi öğrendiğimizde, kavgamızı biraz bırakabildiğimizde, kendimize ve birbirimize el uzatabildiğimizde göreceğiz ki çok şey mümkün. Kusursuz olmaya çalışarak değil, hatalarımızla birlikte kendimize burada kalabilirsin diyebildiğimizde, işte o zaman evimize dönebiliriz ve orada dinlenebiliriz. Nerede olursak olalım o sıcacık evimize yerleşebilmemiz dileğiyle. Sarılıyorum.